YouTube'da görmüşsünüzdür. Hani bazı şarkıların altına yazarlar ya, bu şarkıyı dinlemeyen çok şey kaybeder ama dinleyen zaten çok şey kaybetmiştir diye. Bu film de öyle bir film. Bu filmi anladıysanız hayatın farklı bir tarafına hiç yaşanmamış anıları düşlemişsiniz demektir. Bu filmi Zeki Demirkubuz'un tavsiyesi üzerine izledim. Viski diye bir film var. Bir Uruguay filmi. Ben bu filmi Slovenya'da izlemiştim. Ve çıktığımda böyle gerçekten hani otelin yolunu şaşırdım yani. Darmadağın oldum. Zeki Demirkubuz'u darmadağın eden bir film, Viski filmi. Neden darmadağın etmiş? Neden filmin yönetmeni 2 yıl sonra hayatına son vermiş? Hem filmi hem bunları konuşalım. 2004 yılında Uruguay'da çekilen Juan Pablo Rabella ve Pablo Stoll'un yönettiği bu film ilk bakışta sıradan insanların sıradan hayatlarını anlatıyormuş gibi görünüyor. Büyük olaylar yok, yüksek tempolu sahneler yok, dramatik müzikler yok. Hatta çoğu zaman karakterler neredeyse hiç konuşmuyor. Ama tam da bu yüzden film insanın içine işliyor. Çünkü viski bize şunu gösteriyor. İnsan hayatını değiştiren şeyler bazen yaşadıkları değil, yaşayamadıklarıdır. Film bittikten sonra aklınızda büyük bir olay kalmıyor belki ama tuhaf bir boşluk hissi kalıyor. Sanki siz de o fabrikanın sessiz koridorlarında dolaşmışsınız. O eski apartmanda tek başınıza uyanmışsınız ya da her sabah aynı otobüse binmişsiniz gibi. Bu filmi izlediğimde beni uzun süre düşündüren, hatta bu videoyu da çekmemi sağlayan bir sahne var. Marta'nın ağlaması. O sahne beni aldı, boşluğa itti. Bu hissin neden oluştuğunu konuşacağım. Ama bunu yalnızca filmin hikayesi üzerinden yapmayacağım. Whiskey'nin psikolojisini, felsefesini, sinema dilini ve bize insan doğası hakkında anlattıklarını birlikte inceleyelim. Çünkü bu film aslında yalnızca 3 insanın hikayesi değil. Benim hikayem, senin hikayen, belki de hepimizin hikayesi. Filmin adından başlayalım. İlk kez duyan bir Whiskey adını görünce bunun alkolle ilgili bir film olduğunu düşünebilir. Ama film boyunca neredeyse hiçbir zaman viski önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmıyor. Peki neden bu isim seçilmiş? Latin Amerika'da özellikle fotoğraf çekilirken insanların gülümsemesini sağlamak için cheese yerine bazen viski deniyormuş. Tıpkı bizim peynir de dememiz gibi. İnsanlar viski derken ağızları istemsizce gülümsemeye benzeyen bir şekil alıyor. Ama gerçek anlamda gülmüyorlar. İşte film tam olarak bunun üzerine kurulu. Karakterler de sürekli gülümsüyor gibi görünüyor ama aslında mutlu değiller. Hayatları da tıpkı fotoğraf çekerken söylenen o viski kelimesi gibi. Sadece mutluluk taklidi yapan insanların hayatı. Filmin daha ilk dakikasında bize verilen mesaj tam olarak bu. Gerçek mutluluk ile mutluluk görüntüsü aynı şey değil. Viski, Uruguay sinemasının uluslararası alanda ses getiren ilk filmlerinden biri. 2004 Cannes Film Festivali'nin belirli bir bakış bölümünde büyük ilgi görmüş ve ödül kazanmış. Ardından birçok uluslararası festivalde de övgüyle karşılanmış. Eleştirmenler tarafından yılın en dikkat çekici bağımsız filmlerinden biri olarak değerlendirilmiş. Bunun nedeni sadece hikayesi değil. Film o yıllarda sinemanın giderek daha hızlı, daha gürültülü, daha gösterişli hale geldiği bir dönemde tam tersini yapmış. Yavaşlamış, susmuş, beklemiş ve izleyicisini de beklemeye zorlamış. Bugün buna slow sinema yani yavaş sinema diyoruz. Bu akımın temel amacı seyirciyi eğlendirmek değil, ona zamanı hissettirmek. Normal hayatta fark etmediğimiz sessizlikleri, tekrarları ve boşlukları görünür kılmak. Viskide kamera çoğu zaman hareket etmiyor. Karakterler kadrajın içine girip çıkıyor. Uzun süre hiçbir şey olmuyor ve tam da o hiçbir şey olmuyor dediğimiz anlarda aslında karakterlerin iç dünyası yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Bunun Türkiye'deki örneklerine Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan'ı verebiliriz. Filmin merkezinde Yakup var. Yaşını almış, evlenmemiş, küçük bir çorap fabrikası işleten, içine kapanık bir adam. Hayatı neredeyse milim şaşmadan her gün aynı şekilde ilerliyor. Sabah aynı saatte uyanıyor, aynı kahvaltıyı yapıyor, fabrikaya gidiyor, aynı makinenin sesini dinliyor. Ertesi gün her şey yine aynı devam ediyor. Dikkat ederseniz burada yaşıyor demiyorum. Çünkü film bize daha ilk dakikalardan itibaren Yakup'un aslında yaşamadığını hissettiriyor. O sadece varlığını sürdürüyor. Buna otomatik pilotta yaşamak deniyor. Kişi karar vermeyi bırakıyor, merak etmeyi bırakıyor, yeni deneyimler edinmeyi bırakıyor. Hayat artık seçimlerden değil, alışkanlıklardan oluşmaya başlıyor. Ve bir süre sonra insan yaşadığını değil, yalnızca günleri tükettiğini fark ediyor. Fabrikada çalışan Marta da en az Jakob kadar yalnız. Yıllardır aynı yerde çalışıyor. İşini yapıyor, çok konuşmuyor, itiraz etmiyor, hayatından şikayet de etmiyor. İşte tam burada film çok önemli bir gerçeği gösteriyor. İnsan bazen mutsuz olduğunu bile fark etmeyecek kadar uzun süre mutsuz yaşayabiliyor. İnsan değiştirebileceği şeyleri bile değiştirmemeye başlıyor. Çünkü mevcut düzen ne kadar yetersiz olsa da ona tanıdık geliyor. Belirsizliktense
alışılmış sıkıntıyı seçiyor. Bu durumu detaylı olarak Hayatı Yeniden Keşfedin kitabının incelemesini yaparken açıklamıştım. Martha'nın yüzünde büyük acılar görmüyoruz ama umut da görmüyoruz. Bu yüzden karakterler bana çok gerçek geldi. Çünkü gerçek hayatta da birçok insan dramatik şekilde ağlamıyor. Sadece sessizce yaşamaya devam ediyor. Whiskey'nin ilk 20 dakikasında neredeyse hiçbir önemli olay yaşanmıyor. Bunun bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Çünkü yönetmenler önce bize olay örgüsünü değil, karakterlerin zaman algısını yaşatmak istiyor. Her günün birbirinin aynısı olduğu bir hayat. İşte bu tekrar hissi yalnızca karakterlerin değil, izleyicinin de üzerine çöküyor. Film sizi sıkmak için değil, Jakob'un sıkışmışlığını size hissettirmek için bu ritmi seçiyor. Ve tam bu noktada aklıma Albert Camus'un şu düşüncesi geliyor. İnsan bir gün uyanır ve hayatının sürekli tekrarlardan ibaret olduğunu fark eder. Camus'a göre bu fark ediş absürdün başlangıcı. İnsan bir anda ben bunu neden yapıyorum diye sormaya başlıyor. Whiskey'nin ilk bölümü tam da bu sorunun sessiz bir hazırlığı niteliğinde. Henüz büyük bir kırılma yaşanmıyor ama biz hissediyoruz ki bu donmuş düzen çok yakında sarsılacak. Ve o sarsıntı karakterlerin sadece davranışlarını değil, yıllardır bastırdıkları duyguları da görünür hale getirecek. Jakob'un neredeyse mekanikleşmiş hayatından söz etmiştim. Aynı saatlerde uyanan, aynı yolları yürüyen, aynı yüz ifadeleriyle günlerini geçen bir adam. Dışarıdan bakıldığında düzenli bir yaşam gibi görünen bu hayatın içinde aslında büyük bir boşluk var. Ve tam bu noktada filmin bütün dengesini değiştiren bir olay yaşanıyor. Yıllardır görüşmediği kardeşi Herman annelerinin mezarını ziyaret etmek için Uruguay'a geleceğini haber veriyor. Normal şartlarda bu haber çok sıradan görünebilir. Sonuçta kardeş kardeşi ziyaret edecek. Ama Jakob için bu durum farklı. Çünkü Herman onun tam zıttı. Enerjik, insanlarla kolay iletişim kurabilen, gülümseyen, başarılı görünen, hayattan keyif alıyormuş izlenimi veren biri. Jakob ise onun yanında sanki daha da silgileşiyor. İşte bu yüzden Jakob çok ilginç bir karar veriyor. Fabrikada çalışan Martha'dan birkaç günlüğüne karısı rolünü oynamasını istiyor. Filmin en önemli kırılma noktası tam olarak burası. Çünkü bundan sonra Whiskey yalnızca yalnız insanların hikayesi olmaktan çıkıyor. Artık kim olduğumuz ile başkalarına kim gibi göründüğümüz arasındaki farkı anlatmaya başlıyor. Bu sahneleri izlerken insan ister istemez kendi hayatını düşünmeye başlıyor. Gerçekten olduğumuz kişiyle insanlar gösterdiğimiz kişi aynı mı? Sosyolog Erwin Goffman insan ilişkilerini tiyatro sahnesine benzetiyor. Ona göre hepimiz farklı ortamlarda farklı roller oynuyoruz. İş yerinde farklı biri, ailemizde başka biri, arkadaşlarımızın yanında başka biri, sosyal medyada ise bambaşka biri olabiliyoruz. Bu durum çoğu zaman bilinçsiz. İnsan kabul görmek istiyor, sevilmek istiyor, dışlanmaktan korkuyor ve bunun sonucunda gerçek kişiliğini yavaş yavaş saklamaya başlıyor. Yakup'un yaptığı şey de tam olarak bu. Kardeşine başarısız bir adam gibi görünmek istemiyor. Yalnız olduğunu göstermek istemiyor. Çünkü toplum uzun yıllardır bize aynı mesajı veriyor. Evlendiysen başarılısın. Ailen varsa düzenlisin. Mutlu görünüyorsan iyisin. Belki de filmin en ilginç sorularından biri şu. Martha neden böyle bir tuhaf bir teklifi kabul ediyor? Paraya ihtiyacı olduğu için mi? İşini kaybetmek istemediği için mi? Bence asıl sebep bunlar değil. Film bize Martha'nın da en az Jakob kadar yalnız olduğunu hissettiriyor. Yıllardır aynı fabrikada çalışan, akşam eve tek başına dönen, hayat büyük ölçüde sessizlik içinde geçen bir kadın. Belki de ilk kez biri ona ihtiyaç duyuyor. İlk kez biri onun varlığını gerçekten fark ediyor. Bu yüzden teklif sadece bir oyun olmaktan çıkıyor. İki yalnız insanın birbirine yaklaşabilmek için kurduğu kırılgan bir köprüye dönüşüyor. Burada çok acı bir gerçek var. İnsan bazen gerçek sevgiyi değil, seviliyorum hissini bile yeterli görebiliyor. Jakob ve Martha birlikte kahvaltı yapıyor. Birlikte dışarı çıkıyorlar. Misafir alıyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. Dışarıdan bakıldığında yıllardır evli bir çift gibiler. Ama seyirci gerçeği biliyor. İşte burada film bizi çok rahatsız eden bir duyguya itiyor. Çünkü bir noktadan sonra biz de onların gerçekten evli olmasını istemeye başlıyoruz. Oysa bunun bir oyun olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar Jakob'un yalnızlığını ve Martha ile kurduğu sahte evliliğin aslında neyi temsil ettiğini konuştuk. Ama filmin en önemli karakterlerinden biri hala arka planda duruyor. Herman. İlk bakışta Herman, Jakob'un tam tersi gibi görünüyor. Güler yüzlü, sıcakkanlı, insanlarla kolay iletişim kurabiliyor, ekonomik olarak daha başarılı, hayattan keyif alıyor gibi duruyor. Doğal olarak izleyici de ilk anda şu sonuca varıyor. Demek ki mutlu olan kardeş Herman, mutsuz olan ise Jakob.
Ama Whiskey burada bizi yanıltıyor. Çünkü bu film insanın nasıl göründüğüyle değil, nasıl hissettiğiyle ilgileniyor. Psikolojide bunun çok bilinen bir açıklaması var. Buna sosyal karşılaştırma teorisi deniyor. İnsanlar sürekli kendilerini başkalarıyla kıyaslıyor. Ama şunu gözden kaçırıyoruz. Başkalarının hayatını dışarıdan izlediğimiz için sadece sonuçlarını görüyoruz. Kendi hayatımızı ise içeriden yaşadığımız için bütün sıkıntıları biliyoruz. Bu yüzden başkasının mutluluğu bize olduğundan daha büyük görünüyor. Bugün sosyal medyada tam olarak bunun üzerine kurulu. Instagram'da herkes mutlu, başarılı, geziyor, gülüyor ama o fotoğraf çekildikten sonra ne olduğunu kimse bilmiyor. Whiskey sosyal medya çağından yıllar önce bu psikolojiyi anlatmayı başarıyor. Jacob da kardeşine böyle bakıyor. Sanki Herman her şeyi doğru yapmış, kendisi ise hayatı kaçırmış gibi hissediyor. Ama film ilerledikçe bunun yalnızca Jacob'un algısı olduğunu fark ediyoruz. Filmi izlerken bir şeye dikkat ettim. Herman hiçbir zaman ben çok mutluyum demiyor. Bunu biz varsayıyoruz. Çünkü dışarıdan öyle görünüyor. İşte burada filozof Arthur Schopenhauer'un çok sevdiğim bir sözü aklıma geliyor. Başkalarının kaderi bize olduğundan daha parlak görünür. Çünkü biz onların yalnızca vitriniyle karşılaşırız. Arka odalarını görmeyiz. Whiskey'nin en güçlü yanlarından biri de bu bence. Film bize hiçbir karakteri tamamen açıklamıyor. Hiçbirinin geçmişini uzun uzun anlatmıyor. Çünkü gerçek hayatta da insanlar böyle. Kimse yaşadığı acıları alnında taşımıyor. İlk bakışta film 3 karakter anlatıyor gibi görünüyor ama biraz dikkat edince aslında 3 farklı yalnızlık görüyoruz. Jacob'un yalnızlığı, duygularını ifade edemeyen, hayatı rutine dönüşmüş, insanlarla bağ kurmaktan vazgeçmiş bir yalnızlık. Martha'nın yalnızlığı, görülmeyen, fark edilmeyen, hayatını başkalarının ihtiyaçlarına göre yaşayan insanların yalnızlığı. Herman'ın yalnızlığı ise her şey yolundaymış gibi görünen insanların yalnızlığı. İşte film burada çok önemli bir şey söylüyor. Yalnızlık tek tip değil. Sessiz insanların yalnızlığı var. Kalabalıkların içindeki yalnızlık var. Başarılı insanların yalnızlığı var. Evli insanların yalnızlığı var. Hatta bazen en çok gülen insanlar en yalnız olanlar. Bu yüzden filmi izledikten sonra en yalnız karakter kimdi sorusunun net bir cevabı bende yok. Belki de hepsi. Whiskey'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri kameranın neredeyse hiç hareket etmemesi. Bugün alıştığımız sinemada kamera sürekli hareket eder. Yakın planlar, drone çekimleri, hızlı kurgu, aksiyon. Whiskey bunların hiçbirini kullanmıyor. Peki neden? Bence yönetmenler kamerayı görünmez yapmak istiyor. Biz seyirci olarak olaylara müdahale etmiyoruz. Sadece uzaktan bakıyoruz. Tıpkı bir komşunun penceresinden karşı apartmandaki hayatı izler gibi izliyoruz. Bu tercih karakterlerin yalnızlığını daha da büyütüyor. Çünkü kamera bile onlara yaklaşmıyor. Sanki dünya bile onlarla arasına mesafe koymuş. Bu sadece estetik bir tercih değil, psikolojik bir tercih. Filmde dikkatimi çeken bir şey var. Karakterler çoğu zaman kapıların arasında, pencerelerin arkasında, koridorların sonunda, dar odaların içinde gösteriliyor. Bu tesadüf değil. Kapılar, pencere boşlukları ve koridorlar karakterleri ikinci bir çerçevenin içine hapsediyor. Sanki görünmez parmaklıklar var. Hiç kimse onları fiziksel olarak kilitlememiş ama yine de çıkamıyorlar. Bu aslında bence psikolojik bir metafor. İnsan bazen en büyük hapishanesini kendi zihnine kuruyor. Viskide canlı renkler neredeyse hiç yok. Gri, bej, kahverengi, soluk mavi, kirli beyaz. İlk başta bunun bütçe nedeniyle olduğunu düşünebilirsiniz. Ama hayır, bu tamamen bilinçli bir tercih bana göre. Çünkü renkler de karakterlerin ruh halini anlatıyor. Canlı renkler umut çağrıştırıyor. Soluk renkler ise duygusal tükenmişliği. Film boyunca neredeyse hiç parlak kırmızı görmüyoruz. Canlı yeşiller yok. Parlayan sarılar yok. Sanki hayatın bütün renkleri yavaş yavaş çekilmiş gibi. Bu da bize şunu hissettiriyor. Karakterlerin dünyasında sadece insanlar değil, hayatın kendisi de yorulmuş. Şimdiye kadar Whiskey'nin bize yalnızlığı, rutini ve insanların taktığı maskeleri nasıl anlattığını konuştuk. Ama bence filmin asıl meselesi bunların da ötesinde. Çünkü bu film yalnız insanların hikayesini anlatmıyor. Değişime cesaretini kaybetmiş insanların hikayesini anlatıyor. Çoğu insan filmi izledikten sonra ne kadar yalnız karakterler diyebilir. Ben ise filmi izlediğimde farklı bir şey fark ettim. Jacob yalnız olduğu için mutsuz değil. Hayatını değiştirebilecek fırsatlar karşısında bile harekete geçemediği için mutsuz. İşte film tam bu noktada psikolojinin en önemli kavramlarından biriyle kesişiyor. 1960'lı yıllarda Martin Seligman daha sonra psikoloji tarihine geçecek bir kavram ortaya atmış. Öğrenilmiş çaresizlik. Seligman'ın temel fikri şuydu.
Bir insan uzun süre boyunca yaptığı hiçbir şeyin sonucu değiştirmediğini düşünürse bir noktadan sonra gerçekten değiştirebileceği şeyler için bile çaba göstermeyi bırakıyor. Yani mesele sadece başarısız olmak değil, başarısız olacağını peşinden kabul etmek. Yakup'a baktığımızda tam olarak bunu görüyoruz. Hayatında hiçbir büyük felaket yaşamamış gibi görünüyor ama yıllar içinde küçük vazgeçişler birikmiş. Belki bir zamanlar sevdiği biri vardı. Belki hayalleri vardı. Belki fabrikasını büyütmek istiyordu. Film bunları bize söylemiyor. Çünkü söylemesine gerek yok. Biz onun bugünkü haline bakarak yıllar boyunca neler kaybettiğini hissedebiliyoruz. Bugünkü sessizliğinden geçmişini tahmin edebiliyoruz. Filmin en dokunaklı taraflarından biri de bence Martha'nın dönüşümü. Başta sadece işini yapan bir çalışan gibi görüyoruz onu. Ama Jakob'un evinde geçirdikleri günler ilerledikçe Martha'nın davranışlarında çok küçük değişiklikler oluyor. Evi topluyor, masayı özenle hazırlıyor, perdeleri düzeltiyor, bir fincanı daha dikkatli yerleştiriyor. Kıyafetlerine dikkat ediyor, makyaj yapıyor, renkli giyinmeye başlıyor. Bunlar ilk başta önemsiz ayrıntılar gibi görünebilir ama bence hiç değiller. Çünkü insan umut ettiği yere emek verir. Martha belki de ilk kez bir yere ait olabileceğini hissediyor. Belki ilk kez bir evin kendi evi olabileceğini hayal ediyor. Film bunu bize tek bir cümleyle söylemiyor. Sadece davranışlarla hissettiriyor. Eric Fromm sevme sanatı kitabında çok önemli bir şey söylüyor. Sevgi bir duygu değil, bir eylemdir. Yani sevgi yalnızca seni seviyorum demek değil, karşındaki insanı önemsemek, onun için zaman ayırmak, onun hayatını kolaylaştırmaktır. Film boyunca büyük aşk itirafları yok. Romantik müzikler yok. Sarılmalar bile yok denecek kadar az. Ama buna rağmen Jacob ile Martha arasında oluşan bağa inanıyoruz. Neden? Çünkü sevgi bazen sessizce hazırlanmış bir kahvaltıdır. Bazen beklenmeden doldurulan bir çay bardağıdır. Bazen de birlikte konuşmadan oturabilmektir. Modern sinema bize sevgiyi çoğu zaman büyük olaylarla anlatıyor. Whiskey ise tam tersini söylüyor. Gerçek sevgi çoğu zaman gösterişli değildir. Burada Viktor Franklin'in düşüncelerini anmadan geçmek olmaz. Franklin'e göre insanın temel ihtiyacı mutluluk değil, haz da değil, başarı da değil. İnsanın en büyük ihtiyacı hayatının bir anlamı olduğunu hissedebilmesi. İşte Jakob'un en büyük sorunu burada başlıyor. Onun hayatında artık anlam kalmamış. Sabah kalkmasının özel bir nedeni yok. Fabrikaya gitmesinin özel bir nedeni yok. Eve dönmesinin özel bir nedeni yok. Her şey alışkanlıktan ibaret. Nietzsche şöyle diyor. Yaşamak için bir nedeni olan insan hemen her nasıla katlanabilir. Jakob'un ise artık nedeni yok. Bu yüzden en küçük değişiklik bile onun bütün dünyasını sarsıyor. Herman'ın gelişi, Martin'in eve girmesi, birlikte geçiren birkaç gün aslında dışarıdan bakınca çok küçük olaylar. Ama anlamını kaybetmiş bir insan için bunlar devrim kadar büyük olabilir. Nörobilim bize ilginç bir şey söylüyor. Beyin sürekli tekrar eden davranışları otomatikleştiriyor. Bu sayede enerji tasarrufu sağlıyor. Sabah diş fırçalamamız, aynı yolu kullanmamız, kahvemizi aynı kupada içmemiz bunlar hayatı kolaylaştırıyor. Ama alışkanlıkların karanlık bir tarafı da var. Bir süre sonra sadece davranışlarımız değil, düşüncelerimiz de alışkanlığa dönüşüyor. Jakob'un en büyük problemi tam olarak bu. O artık sadece aynı şeyleri yapmıyor. Aynı şekilde düşünüyor. Aynı şekilde hissediyor. Aynı şekilde susuyor. Ve en kötüsü artık bunun farkında bile değil. Bu noktada ben filmi izlerken şu soruyu düşündüm. Jakob gerçekten değişmek istiyor mu? Çünkü bazen insanlar mutsuz oldukları hayatları değiştirmek yerine o mutsuzluğa alışmaya tercih ediyor. Çünkü değişim belirsizlik demek. Belirsizlik ise korku demek. Rutin sıkıcı olabilir ama tanıdıktır. İnsan zihni bazen mutlu olacağı ihtimali yerine bildiği mutsuzluğu seçer. İşte viskinin psikolojik olarak en sarsıcı yanı burada. Film bize şunu söylüyor. İnsan bazen kendi hapishanesinin gardiyanına dönüşebilir. Ve o gardiyanın elinde anahtar da yine kendisindedir. Viskinin finalini izlediğimde aklıma gelen şu oldu. Hayat bazen büyük olaylarla değil, kaçırılmış küçük anlarla şekillenir. Çünkü filmin sonunda yaşanan şey klasik anlamda büyük bir trajedi değil. Kimse ölmüyor. Kimse hayatını dramatik biçimde değiştirmiyor. Kimse uzun bir konuşma yapmıyor. Ve buna rağmen filmin sonunda insanın içine çöken o duygu kolay kolay geçmiyor. Neden? Çünkü film bize bir kaybı değil, bir ihtimali kaybetmeyi izletiyor. Psikolojide bunun ilginç bir açıklaması var. Araştırmalar gösteriyor ki insanlar yaşadıkları hatalardan çok yapmadıkları şeylerden pişman oluyor. Yıllar sonra kimse küçük bir başarısızlığı hatırlamıyor ama söyleyemediği cümleyi, açamadığı telefonu,
Gitmediği şehri, sevdiği insanı söyleyemediği duyguları hatırlamaya devam ediyor. Viski tam da bu pişmanlık üzerine kurulu. Jakob'un hayatında belki ilk kez gerçek bir yakınlık ihtimali doğuyor. Ama o ihtimal yıllardır kurduğu duvarları yıkmaya yetmiyor. İnsan bazen değişmek ister ama değişmek istemek ile değişebilmek aynı şey değildir. Jean-Paul Sartre'nin en meşhur düşüncelerinden biri şudur: İnsan özgürlüğe mahkumdur. İlk duyduğunuzda garip geliyor değil mi? Özgürlük neden ceza olsun? Çünkü Sartre'ye göre özgür olmak, seçim yapmak zorunda olmak demek. Ve her seçim aynı zamanda vazgeçilen başka bir ihtimal. İnsan bu yüzden çoğu zaman karar vermekten korkuyor. Çünkü yanlış seçim yapmaktan korkuyor. Ama Sartre'nin söylediği daha sert bir şey var. Karar vermemek de bir karardır. Jakob tam olarak bunu yapıyor. Hayatı boyunca karar vermemeyi seçiyor. Sevdiğini söylemiyor. Risk almıyor. Yeni bir hayat denemiyor. Ve sonunda hayat onun yerine karar veriyor. Filmin en dokunaklı karakterinin Martha olduğunu düşünüyorum. Çünkü o umut etmeyi yeniden öğreniyor. Belki kısa bir süre için, belki çok kırılgan bir şekilde ama yine de öğreniyor. Film boyunca Martha'nın yüzüne dikkat edin. Başlangıçtaki ifadesiyle sonlara doğru oluşan küçük değişiklikler bence gerçekten başarılı bir işçilik. Oyuncu neredeyse hiçbir şey söylemeden yalnızca bakışlarıyla bütün iç dünyasını anlatıyor ve sonra o umut da sessizce sönüyor. Filmin başındaki viski kelimesini hatırlayın. Fotoğraf çekerken söylenen o kelimeyi. Yapay bir gülümseme oluşturmak için söylenen kelimeyi. Bence filmin tamamı aslında tek bir fotoğrafın metaforu. Onu büyük ihtimalle kapak resmi yapacağım. Hayat boyunca birçok fotoğraf çektiriyoruz. Mutlu görmeye çalışıyoruz. Başarılı görmeye çalışıyoruz. Her şey yolundaymış gibi görmeye çalışıyoruz. Ama o fotoğraf çekildikten sonra herkes yine kendi yalnızlığına dönüyor. Film belirli bir dönemi anlatmıyor. Belli bir ülkeyi de anlatmıyor. Uygar'da geçiyor olabilir ama aslında İstanbul'da da geçebilir. Ankara'da da, Tokyo'da da, Berlin'de de. Çünkü anlattığı duygu evrensel. Yalnızlık, alışkanlık, iletişimsizlik, kaçırılmış fırsatlar. Bunların milliyeti yok. Bu yüzden filmi izlerken karakterleri tanımıyorsunuz, kendinizi tanıyorsunuz. Bence ilginç olan şu: Viski 2004 yılında çekildi ama bugün çok daha güncel. Çünkü artık yalnızca fiziksel olarak değil, dijital olarak da yalnızız. Yüzlerce kişiyle konuşuyoruz ama gerçekten kaç kişi bizi tanıyor? Her gün onlarca hikaye görüyoruz ama en son ne zaman gerçekten biriyle uzun uzun konuştuk? Telefonlarımız hiç susmuyor ama içimiz bazen hiç olmadığı kadar sessiz. Whiskey'nin anlattığı yalnızlık artık daha görünmez ve belki de bu yüzden daha tehlikeli. Whiskey bana göre yalnızlık hakkında çekilmiş bir film değil. İletişim kuramayan insanların filmi de değil. Bu film yaşanmamış hayatların filmi. Marta'nın ağlaması kaybettiği bir şey için değildi. Hiç sahip olamadığı bir hayat içinde. Ben filmi bitirince bunu düşündüm. Hiç sahip olamadığım bir hayatı düşündüm. Keşkeler, pişmanlıklar da vardı bu düşüncelerimde. Öfkeler, kırgınlıklar da. Whiskey izlerken sizi ağlatan bir film değil. Bağıran bir film hiç değil. Size hayat dersi vermeye çalışan bir film de değil. O sadece önünüze sessiz bir ayna koyuyor ve aynaya uzun uzun bakmanızı istiyor. Belki bu yüzden film bittiğinde aklımızda olaylar değil hisler kalıyor. Çünkü bazı filmler izlenir, bazıları unutulur ama bazı filmler bittikten sonra içinizde yaşamaya devam eder. Whiskey işte bence o filmlerden biri. Belki de Jakob'un en büyük trajedisi yalnız olması değildi. En büyük trajedisi hayatı değişebilecekken değişmeye cesaret edememesiydi. Ve belki bu yüzden Whiskey sadece Uruguay'da yaşayan 3 insanın hikayesi değil, hepimizin en az bir kez ertelediği, hiç yaşayamadığı hayatının hikayesi. Eğer bu film size de kendinizi sorgulattıysa yorumlarda en çok hangi sahnenin sizde iz bıraktığını yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir kitabın ya da filmin derinliklerinde buluşmak üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, edebiyatta kalın.